Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Orkidenizin yeni kökler oluşturması, daha iyi beslenmesini ve yeni çiçek dalları verip bol bol çiçek açmasının temelini oluşturmaktadır. Kökleri az veya bakımsız olan bir orkideyi canlandırıp eski haline getirmek zordur ama imkansız değildir. Şimdi sahip olduğunuz orkidenizin yeni kökler oluşturabilmesi için neler yapılmalıdır? Gelin birlikte izleyelim. İlk işlemimiz için çay kullanacağız. Taze demlemiş olduğunuz çaydan bir fincan alın ve yarım litre suya ekleyin. İsterseniz bir bardak sallama çay da kullanabilirsiniz. Bir bardak sallama çayı 1 litre suya karıştırmanız gerekir. Bakım yapacağımız orkideyi bir kabın içerisine yerleştirin. Dikkat ettiyseniz kök rengi yeşilden hafif griye dönmeye başlamış. Yani sulama zamanı gelmiş. Orkidenin nasıl sulanması ile ilgili bir video hazırlamıştım. Açıklamalara linkini ekliyorum. İsteyenler oradan izleyebilir. Az önce hazırlamış olduğumuz çay karışımını püskürterek uygulayacağımdan basınçlı su pompası kullanıyorum. Orkidenizi çiçekleri hariç eşit olarak sulayın. Çayın bileşimi orkidelerin gelişimi ve büyümesi için gerekli birçok minerali içerir. Bol miktarda azot, potasyum ve diğer elementler orkide köklerinin çok hızlı büyümelerine yardımcı olacaktır. Kök kısmına da bolca uygulayın. Su, orkide çiçeklerinin taç yapraklarına zarar verdiği için çiçeklere temas ettirmemeye özen gösterin. Sadece yapraklarını ve köklerini sulayın. Haftada bir defa sabahları sulayın. Yaklaşık 3 hafta kadar suladığınızda gözle görülür farklar olacaktır. Sabah serinliğinde orkide yapraklarının altındaki gözenekler açıktır ve mineralleri daha rahat alır. Bu yüzden yaprakların altına da püskürtün. Orkide yaprakları daha gür ve yeşil olacaktır. Özellikle sabahları sulamaya özen gösterin ki öğlene kadar orkide yaprakları kurusun. Bu sayede su kurur ve yaprak çürümesine neden olmaz. Yaklaşık 10 gün sonra küçük hava kökleri ortaya çıktı bile. Bu arada çayı hazırladıktan sonra o gün kullanın. Ertesi güne bırakmayın. Eğer karışımı ertesi güne bırakırsanız alkalinite olur. Özelliğini kaybeder, bitkinize fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Şimdi ikinci takviyemize gelelim. Çay ile birlikte patates kullanacağız. Patatesi yıkayın ve kabuklarını soymayın. Patatesi kesin ve 20 gramını ayırın. Kestiğiniz patatesi rondoya atın ve içerisine 1 litre su ekleyin. Patatesin iyice parçalandığından emin olun. Bu sıvıyı orkideye çay gibi püskürterek uygulayacağımızdan spreyin ağzını tıkamaması için karışımı bir tülbentten geçirin. Tülbentten süzdüğünüz patates su karışımını sprey şişesine doldurun. Karışımımız hazır olduğuna göre işleme başlayabiliriz. Orkideyi yine eşit şekilde sulayacaksınız. Çiçeklerine püskürtmemeye dikkat edin. Çay karışımını haftada bir uygulayın demiştim. Patates gübresini de 15 günde bir uygulayacağız. Çay karışımını uyguladıktan 3-4 gün sonra patates karışımını uygulayıp 15 gün patates gübresi uygulamadan arada çay gübresine devam edin. Kısacası haftada bir çay gübresi, 15 günde bir patates gübresi. Bu iki gübrenin uygulamasını bir ay yapın yeterlidir. Orkide hızlı gelişimini yapraklarındaki hücrelerinden yapacaktır. Özellikle yaprakların altlarına da sıkın. Unutmayın ki orkide gübreyi yaprakların altından daha iyi emmektedir. Hava köklerini de sulamayı unutmayın. Sabah serinliğinde demiştim. Sabah serinliğinde sulayın,
Serin havada sularsanız orkide yapraklarının altındaki gözenekler açık olur ve gübreyi daha iyi emer. Orkide yapraklarına patates suyu ile baktığınız zaman bitkinin sağlıklı kalmasını sağlayacaksınız. Kısa sürede orkidenizin daha dinç olduğunu göreceksiniz. Yaklaşık 2 hafta sonra orkidemizin tepesindeki küçük yaprak büyümeye başladı bile. Orkidenin büyümesi için ihtiyacı olan kalsiyum ve potasyum patateste bulunmaktadır. Özellikle köklerin hızlı büyümesini teşvik eder. Ayrıca belirli miktarda asit içerir. Bu asit tamamen doğaldır ve bitkinin çabuk toparlanmasına, sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Zararlı mantarları ve böcekleri de önler. Zayıf görünen orkideler bile bu karışım sayesinde çok çabuk toparlanacaktır. Kökler bu sıvıyı da emdiğinde orkidelerin direncinin artmasına katkı sağlar. Güçlü bir şekilde büyüyüp gelişir, metabolizmasını hızlandırır. Orkidemizi incelediğimizde çam kabuklarının arasında yeni köklerin oluştuğunu görebilirsiniz. Bu uçları parlak yeşil olanlar yeni ve sağlıklı köklerdir. Orkidenin hava köklerine baktığımızda sol üstteki bir hafta önce çekilen görüntü ile bunun arasındaki farkı net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde bu hale geldi. Hem kök adeti fazlalaştı, yeni yaprak oluştu, hem de kök boyları uzadı. Kimyasal gübre veya bitki koruma ilaçlarının yapraklarda kalan kalıntıları zamanla orkideye zarar verir. Bu gördüğünüzde yeni çıkan yaprağı. Kimyasal gübreler yerine patates suyu ile sulanırsa orkide üzerindeki genç sürgünleri çabuk büyümesi için teşvik eder. Genç yapraklar büyürken yeşil ve parlak olacak. Eski yaprakları da yeşil tutma direncini arttıracaktır. Aynı zamanda böcekler tarafından yaprakların ısırılmasını engelleyecektir. Bu gördüğünüz de 20-25 gün içerisinde oluşan yeni bir yaprak. Kimyasal gübre ve yanlış bilgilerle orkidelerinizi öldürmeyin. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün. Onlar da sağlıklı bitkiler yetiştirsin ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.